Bu videomuzda sizlerle Pino ile havlumatik projesi yapıyoruz. AVM'lerde, restoranlarda sıklıkla karşılaştığımız o havlumatikleri kendimiz yapacağız. Elimizi yaklaştırdığımız zaman havlumatik projemiz bize kağıt havlu verecek. Şimdi hangi malzemeleri kullanıyoruz? Kodlamayı nasıl yapıyoruz? Hep beraber bakalım. İlk olarak Pino malzemelerine bakalım. Tabii ki Pino kontrol kartım yanımda. Mesafeyi ölçebilmek için elimi yaklaştırdığımı algılayacak bir sensör lazımdı. Bu da tabii ki ultrasonik mesafe sensörü. Bir adet DC motorum var. DC motor 360 derece dönebilen motorlardı. Şu tekerleklerde olan, kısacası tekerleklerin dönmesini sağlayan motorlardan diyebiliriz. Bağlantı kablom. Pino kontrol kartını bilgisayara bağlamamı sağlayacak USB kablom var. Ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim, pil şapkam. Şimdi ultrasonik mesafe sensörümün bağlantısıyla başlamak istiyorum. Mesafe sensörümün sensör kartı üzerinde mor yeşil renkte bir etiket bulunuyor. 5 veya 6 numaralı kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Şöyle hemen 5 numaralı kapıya bağlantı kablom yardımıyla bağlantı yapıyorum. DC motorumu da gelip Pino kontrol kartı üzerinde motorlar için ayrılmış olan, DC motorlar için ayrılmış olan özel portlardan bir tanesine yerleştireceğim. A1, A2 olan sağ taraf, B1, B2 olan sol taraftaki motoru kontrol etmemi sağlıyor. Hemen şöyle tutup çok basit bir şekilde bağlantımı yapabiliyorum. USB kablomu elime aldım. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Hemen bir ucunu Pino kontrol karta, diğer ucunu ise bilgisayardaki USB portuna takıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblock programını açmam lazım. Programı açtığımda bazı küçük ayarlamalar yapacağım. Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Bu nedenle hala indirmediyseniz uzantılar menüsüne gelip uzantıları yönet demeniz gerekiyor. Şöyle küçük bir pencere açıldı. Arama bölümüne hemen Pino yazıyorum. Ve Pino eklentisini, uzantısını indir butonuna tıklıyorum. Çarpıya basarak çıktım. Robotlar sekmesine geldiğimde Pino ile ilgili bütün kodların geldiğini görebiliyorum. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım. İhtiyaç duymadığım için uzantılar menüsüne tekrar gidip diğer uzantıları kaldırabilirim. Tekrar üzerine tıkladığınız anda kaldırıyor. Sadece Pino kodları var artık robotlar sekmesinde. Kartlar menüsüne gittim. Arduino'nu seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino'm seçili. Devam edebilirim. Bağlam menüsündeyim. Seri port. Buradan çıkan COM değerini seçmem lazım. Bende COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. COM7, COM10, COM11 gibi farklı değerler alabilirsiniz. Birden fazla COM değeri de çıkabilir hatta. Önemli olan doğru COM değerini bulup seçebilmek. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bilgisayarda bağlandığı USB portunun adıyla alakalı. Hemen COM6'yı seçtim. Seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğmem de yeşil oldu. Bağlam menüsüne tekrar geliyorum ve aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla Emblock programının haberleşmesini sağlar. Kartımın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek Pino kontrol kartımı sıfırlar. Siz programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde yükleme bitti uyarısı geliyor. Kapat butonuna tıklıyorum. Şimdi ilk olarak mesafe sensörümden gelen değerlere bir bakmak istiyorum. Buna göre algoritmamı oluşturup projemin kodlarını yazacağım. Devre okuması yapabilmek için öncelikle robotlar sekmesinde mesafe sensörümün kodunu almam gerekiyor. Hangi kapıya bağlantı yaptıysam o kapıyı seçmeyi unutmuyorum. 5 numaralı kapıda zaten herhangi bir değişiklik yapmadım. Çarpıya buradaki oka bastığımda 5 ve 6 seçenekleri çıkıyor. Zaten diğer kapılara takılmadığı için o kapılar çıkmıyor bile. Görünüm sekmesinden merhaba de kod bloğunu alıyorum. Çünkü kukla üzerinden bir okuma yapacağım. İçerisine kodları yerleştirdim. Kontrol sekmesine geldim. Bana anlık olarak uzaklığı söylesin, mesafeyi söylesin diye sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Ve üzerine çift tıklıyorum.
Şöyle elimi önünde tuttuğumda, uzaklaşıp yakınlaştığımda mesafeyi doğru bir şekilde okuduğunu görebiliyorum. Bazen arada sıfır değeri de gelebiliyor. Ultrasonik mesafe sensörü ses dalgaları göndererek çalışıyordu. Bir gözünden ses dalgası yolluyordu. Çarpan ses dalgası geri geliyordu ve okuyordu. Arada geçen süreyi hesaplıyordu. Eğer ses dalgası gönderdiği ses dalgası geri gelemiyorsa ya da ses dalgası gönderemiyorsa arada sıfır değerini de okuyabiliyor. Yani bu bir hata. Okuma yapamamış anlamına geliyor. Bu sıfırı da göz önünde bulundurarak kodlamamızı ona göre yapacağız. Evet. Şimdi kodları durdurabilirim. DC motorumda bir hareket ettireyim. Yine robotlar sekmesindeyim. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Pinobot teker olan kodu aldım. Buradaki oka tıkladığımda sağ ve sol olarak iki seçenek görebiliyorum. Az önce de söylemiştim. A1, A2 olan kısım sağ tarafa denk geliyordu. Sağ teker olarak yazdım. Yani seçtim. Yön olarak ileri ya da geri seçeneklerini seçebiliriz. İleriyi seçelim. Ve bir hız vermem gerekiyor. Hızı sıfırdaysa bu hareket etmiyor. Motorum duruyor anlamına geliyor. Şöyle bir 255'lik hız verelim. Kendiniz de yazabilirsiniz ama en fazla 255 değerini girebilirsiniz. 200'lük değer verelim. Evet. DC motorum dönüyor. Ucunda herhangi bir şekilde tekerlek ya da başka bir şey olmadığı için çok net göremeyebilirsiniz. Şöyle hemen durduralım. Hızını 0 yaptım. Çift tıkladım. Durdu. Şimdi yapacağım projenin algoritmasını çıkaralım. Elimi havlu matiğe yaklaştırdığım zaman, yani mesafem ondan küçük olduğu zaman benim DC motorum dönsün ve bana havlu peçete versin. Bu belli bir süre devam etsin. Elimi çektiğimde de zaten duracak. Bu nedenle eğer ise değilse kodunu kullanmam gerektiğini anlayabiliyorum bile. Eğer mesafe ondan küçükse havlu peçeteyi vermek için DC motoru döndür. Ama mesafe ondan küçük değilse DC motoru durdur. Bu kadar kolay. Şimdi kontrol sekmesine geliyorum. Şöyle kodlarımı yukarı alayım. Buradan eğer ise değilse kodunu aldım. Şimdi işlemlere geldim. Küçüktür operatörünü alıyorum. Mesafe sensörünü şuradan kopyalayabiliriz. Robotlardan da alabiliriz. Mesafe sensörü küçükse ondan. Direkt bunu yerleştireceğim ama az önce yaşadığım problem aklıma geliyor. Daha doğrusu az önce gördüğüm durum aklıma geliyor. Bazen sıfırda okuyabiliyor mesafe sensörü. Bu nedenle hem sıfırdan büyük olsun hem de ondan küçük olsun. Gelip işlemlere büyüktürü alıyorum. Şöyle kopyalayalım. Sıfırdan da büyük olsun. Şimdi bu iki koşulu aynı anda sağlayabilmek için, aynı anda kontrol edebilmek için V kodunu kullanıyorum. Yine işlemlerden alıyorum. Diyorum ki mesafem sıfırdan büyük. V kodum kenara gitti galiba. Şuradan küçülteyim. Sıfırdan büyük ve ondan küçük olduğu durumlarda motorum çalışsın. DC motorum çalışsın. Hemen Pinobot teker sağ, yön ileri olan kodumu aldım. Hız veriyorum. Şöyle 200 hızı vermiştim sanırım. 200 hızında gitsin. Dönsün. Ne kadar dönsün? Ne kadar süre havlu peçete versin bana? 2 saniye kadar dönsün. Daha sonra dursun. Şöyle şuraya alalım. Durdurmak için ne yapıyorum? Hızını 0 yapıyorum. Eğer elimi uzatmadıysam, mesafe ondan büyükse, yani önünde bir engel yoksa da yine DC motorum duracak. Çünkü boşuna havlu peçete indirmesin. Hemen buradan Pinobot teker hızını 0 yapıyorum ki aksi durumda dursun. Kontrolden dışına sürekli tekrarla aldım, yerleştirdim. Şimdi
İkisini aynı anda çalıştırabilmek için şöyle ikisine de bir olay ekleyelim. Yeşil bayrağa basıyorum. 10'dan küçük olduğunda 2 saniye döndü ve durdu. Tekrar elimi yaklaştırdım. 2 saniye döndü ve durdu. Önünde engelli yoksa dönmüyor. Evet. Doğru bir şekilde çalışıyor. Hemen durduruyorum. Şimdi projemin tasarımını yanıma alıyorum. Bir adet havlu peçetem var. Şöyle kenara koydum. Şöyle bir kutu tasarladım. Yani bir kutunun içerisine mesafe sensörünü delikler açarak yapıştırdım. Buraya da DC motor yapıştırdım. Hemen yanından da havlu peçeteyi koyabileceğim bir uzunluk ekledim. Buraya dil çubuğu ekleyebilirsiniz. Silindir şeklinde bir sopa ekleyebilirsiniz. Benim elimde keçeli bir kalem vardı. Onu yapıştırdım. Şimdi hemen deneme yapacağım. Şöyle şunu çıkaralım. Bağlantıları takıp çıkarmak oldukça kolay olduğu için şöyle alıp değişiklik yapıyorum. DC motorumu taktım. Ultrasonik mesafe sensörümü de şuradan çıkartıyorum. Kutudaki mesafe sensörüne takıyorum. Evet, şimdi tekrar çalıştırabilirim. Evet. Havlu peçeteyi koydum. Elimi tutuyorum. Havlu peçete geriye doğru döndürüyor sanırım. Evet. Bunun yönünü değiştirmem lazım. Çünkü DC motoru diğer tarafa doğru silikonlamam lazımdı. Şimdi silikonladığım DC motoru sökmek yerine kodlarda değişiklik yapmak benim için daha kolay. Bu nedenle şuradaki ileri kısmını tutup geri olarak değiştiriyorum. Siz de lütfen yaptığınız tasarıma göre kodlarınızı tekrar düzenlerseniz daha sağlıklı çalışacaktır. Şimdi artık sorun kalmayacak. Hemen şu kodları sildim. Robotlar sekmesinden Pino program kodunu aldım. Ve sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Açılan ekranda tekrar Arduino'ya yükle dedim. Kodlarım Pino kontrol kartı yükleniyor. Kodlarım yüklenirken ben de havlu peçetemi şöyle kenara koyayım. Düşmemesi için bir kapak yapmıştık şuraya. Onu takalım. Evet. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat butonuna tıkladım. Artık USB kablomu çıkartabilirim. Pilimi ve pil şapkamı aldım. Pino kartımı artık 9 volt pille besleyeceğim. Hemen şuradaki besleme girişinden pilimi taktım. On off düğmesini on kısmına çevirdim. Şöyle hemen, şu an tabii bir engel gördüğü için şöyle elimde tutarak evet durduruyor. 2 saniye boyunca dönüp durduruyor. Bu şekilde tasarımımı yapmış oldum. Evet. Siz isterseniz 2 saniyeden daha uzun süre çalışması için de 2 saniyeyi uzatabilirsiniz. Tabii ki şunu artık kapatmam lazım. Evet, tasarımı bu şekilde yaptım. Şöyle şunu saralım. Benim Havlumatik projem bu şekildeydi. Siz de benzer bir tasarım yapabilirsiniz. Kendi Havlumatik'imizi gördüğünüz gibi kendimiz kodladık, kendimiz tasarladık ve üretmiş olduk. Sizler de Pino ile hayal etmeye, tasarlamaya ve üretmeye devam edin. Ürettiğiniz projeleri sosyal medya adreslerimizden bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.